Selam brolar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz uyanışla ilgili olacak arkadaşlar. Onlarla ilgili bilgilere başlayacağız. Araya da her zamanki gibi farklı bilgiler de sıkıştırabiliriz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videonun da başında söylediğimiz gibi karakterimizi uyandırdıktan sonra hangi skill'ler üzerinden gitmeliyiz? Bunlarla ilgili sizlere bir bilgi vermek için bu videoyu çektim arkadaşlar. Evet, hiç vakit kaybetmeden basalım. Şimdi uyanış bilgisi. Karşımıza direkt böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Uyanış seviyesi atlaması. Bu 45 şeytani elmasa bunu her seferinde level atlatabiliyorsunuz. Bakın ben 11'e kadar gelmişim. 15'ten zaten sonrası yok. Bunu nasıl yapacaksınız? Böyle sorular da alıyoruz. Bunu Bakuro'yu kestikçe size bu taştan ve bu tozdan veriyor arkadaşlar. Onları bu şekilde yapabilirsiniz. Benim bakın 209 tane toz biriktirmişim. Dün akşam Bakuro'yu yaptık. Bu akşam da yapacağız. 38 gene bir level atlatacağız galiba, öyle gözüküyor. Evet, her karakteriniz zaten bu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Uyanış transferlerine geçtiğimizde en önemli yerlerden biri burası aslında. Çünkü burayı yanlış yapanlar var. Sürekli yanlış verenler var arkadaşlar. Burada yapacağınız ilk şey öncelikle S tier'ınızı yükseltmektir. Mesela ben 17 S tier'a kadar geldim ama 17 S tier'dan sonra bayağı bir şeyler L istemeye başladı. Bakın normalde L bastığımda bakın buraya kadar geliyor. Sonraları da S artıları veriyoruz mesela. Bakın 18 ama L'leri çıkarayım. Sadece S artıları deneyelim sizinle beraber. Kaç etti? 130 etti. Koy bakalım 150, 160... 170, 180. Bak hala level alacağız. Bak kaç tane silah koyduk. 190, 200. 209. Bir tane A artı koyarsak 205. Aynen. 18 level yapabiliyorum arkadaşlar bunu. Fakat şöyle şurada bir değişiklik yapalım. Şu S artıları çıkaralım. Evet, S'ler de aynı şeyi veriyor çünkü. S'leri koyalım. Evet, bakın. Buradaki yapmış olduğum şeye dikkat edin. S artıları vermektense aşağı inin. S varsa S'lere verin. Çünkü aynı puanı veriyor arkadaşlar. Bu konuda buna dikkat edin. Bakın mesela şu an 18 seviyeye ulaştık ve uyanış transferlerimizi seçiyoruz. Az verdi ama olsun. Sonuçta bunu 20'ye tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bir Bakura daveti geldi kardeşlerimizden. Şu an videodayız ama evet, bu da defansla ilgili transfer arkadaşlar. Bunu da 11 level'e kadar getirmişim. Bu da önemli. Bu da SP için arkadaşlar. Bunu da SP yani canınızı yükseltiyorsunuz. Ben hepsini ortalama yaptım. 10 üzeri yaptım hepsini. Bunu da 18'e getirdik. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi burada S artıları kullanmayıp S'leri kullanın ki aynı zaten puanı veriyor. S artılarla da hiç olmazsa bir şeyler yaparsın. Zaten L vermeye hiç taraftar değilim şu an. L'ler çünkü benim için önemli. Zaten bunlar da Lundella'nın L'leri. O yüzden bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Uyanış niteliklerine geldiğimizde çoğu oyuncunun burada kafası karışıyor. Hangi skill'e vereceğim, hangisini yapacağım falan diye. Ben niteliklerimi sıfırlayayım. Benim şu an kaç puanım var? 11 puanım var. Uyanış nitelik puanı nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şuraya geliyoruz. Burada uyanış bilgisini her seviye atlattığınızda uyanış nitelik puanı kazanıyorsun. Yani burasıyla burası bağlantılı arkadaşlar. Ona dikkat edin. Burada ne kadar level atlatırsanız uyanış nitelik puanınız da o kadar yüksek olur. Şimdi burada 3 tane kombinasyon var. En baştan başlayalım. Mesela gücünü yükselt. Normal beceriler STR'ı 5 saniye boyunca %10 arttırır diyor. 30 saniye bekleme süresi varmış arkadaşlar. Yani 5 saniye boyunca STR'ımız %10 artıyor ama 30 saniyede bekleme süresi var. Uzun bir macerada işe yarayabilir. Ama 5 saniye olması da o anda onun çalışıp da onu kullanabileceğin mi, o da sana kalmış bir şey. O yüzden 5 saniyede olması da ayrı bir handikap. Biraz daha saniyesi uzatılabilirdi. Uzmanlığa geldiğimizde normal becerilerin aynı mantığın savdeli arkadaşlar. Az önceki STR'la aynı. Bu da öyle. 30 saniye beklemesi var. %3 savdeliniz artıyor. Kana susamış kritik saldırılar SP'ye verilen hasarın %5 oranına yeniler diyor arkadaşlar. Bu adama her vurduğunuzda ya da herhangi bir her canavara bulduğunuzda her yapmış olduğunuz kritikte canınızı geri kazanıyorsunuz. Yani bir nevi lifesteal yapıyorsunuz. Ama bana sorarsanız ben bunu kullandım, pek işe yaradığını göremedim ama silahında SP yenileme olanla aynı anda kullanılırsa belki o zaman iş yapabilir diye düşünüyorum ama ilk başlarda pek de kullanılacak bir skill değil. Altın darbeye geldiğimizde saldırılar %2 şansla %200 ekstra hasar verir arkadaşlar. %2 şansla diyor. Şansı biraz düşük ama gerçekten
işe yarayan bir skill. Ben bunu PvP'de kullanıyorum. Gayet de başarılı arkadaşlar. İşe yarıyor yani, çalışıyor. Öyle diyelim. Evet, kan fırtınasını daha kullanmak nasip olmadı. Çünkü birkaç tane daha puanımız eksik olduğu için şu an kullanamıyoruz. Ama bunu kullanıp da sizlere test edeceğim. Bu da saldırılarınızda %7 ihtimalle kan fırtınası gerçekleştiriyormuş. Bakacağız ne olduğuna. Evet, cezayı da kullanıyorum arkadaşlar. Burada aynı altın darbe gibi aynı özelliklere sahip. Sadece kritik oranımız %50 artıyor. Burada %2 şansı yakalayıp kritik oranınızda 10 saniye boyunca %50 arttırdığınızda, kritik hasarınız da yüksek olduğunda, hani her videomda anlatıyorum ya sizlere kritik hasar artışı neden önemli diye. İşte kritik hasar artışı böyle durumlarda önemli. İşte ceza da kullanılabilir. Şöyle bir, bunları arkadaşlar kullanmadım. Bu kullanılabilir. Düşmanlardan kaçtığınız zaman savunmanız artıyor. 30 saniye bekleme süresi var. Karşı saldırılar kritik hasar azalmasını... Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Puanınız az olduğunda tabii ki böyle abuk subuk skill'leri açmayacaksınız. Ama ileride puanınız bol olduğunda zaten bunların hepsini açacaksınız. O yüzden çok da sıkıntı yapmayın. Bu da hasar aldıktan sonra SP %10 ya da aşağısına ulaşırsa alınan hasar 10 saniye boyunca %50 azalıyormuş. Bekleme süresi de 120'ymiş. Evet, bunlara hiç okumaya gerek yok. Şu an bunlara hiç kafanızı karıştırmayın. Çünkü bunlar şu an bize göre değil. Hasar aldıktan sonra SP %20 aşağısına ulaşırsa SP'nin %30'unu anında yenile demiş. Şimdi size birkaç tane kombinasyon anlatacağım ben. Zaten bunu kullandım mesela arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. İşte şansa göre şey çıkıyor. Bir tane böyle küp gibi bir şey çıkıyor. Onun üstünden geçiyorsun. Can basıyorsun ama 5 para etmez. Evet, bu da işe yarayacak bir skill ilerleyen zamanlarda. Her kaçtığınızda %30 şansla bekleme süresini sıfırlar. Yani sürekli kaçmayı kullanıyoruz zaten. PvP'de olsun ya da herhangi bir yerde. Bu işe yarar bak. Bunu kullanabiliriz. Skill'lerimizin süresini bayağı bir düşürüyor arkadaşlar. Bu kaçmayı yükselti. Cebinize koyun yani, ona göre. Evet, şimdi size şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Delilik. Düşmanlara karşı hasar %30 artar. Ancak gelen hasar da %20 artar diyor. Buradaki %20'ye gelen hasara pek dikkate almayın. Ya ben işte %30 hasar vereceğim de %20 bana fazla vuracaklar diye düşünmeyin. Bu çok böyle ağam bir fark etmiyor. Şimdi Bakura kesecek kardeşlerimiz aynen bu şekilde Bakura niteliklerini bu şekilde yapsınlar. Önce deliliğe veriyoruz, öğreniyoruz. 1. Daha sonra canavar avcısına geliyoruz. Ne diyor burada? Tüm canavarlara karşı hasar %5 artar. Normal, baş, elit ve lider dahil. Yani Bakura'da dahil arkadaşlar. Seç bunu da. Buraya geldiğimizde tüm lider veya üzeri kademedeki canavarlara karşı hasar %10 artar. Biz Bakura keseceğiz ya. Bunu da seçiyoruz. Kaç puanım kaldı? 4 puanım kaldı. Şimdi burada ben ne verebilirim? Burada bir tane STR verebilirim. Bunu öğrenebilirim. Başka ne öğrenebilirim? Bir de Savdel öğrenirim. Niye? Çünkü Savdel Bakura'da bize önemli değil mi? Savdelimiz ne kadar yüksek olursa Bakura'ya da o kadar hasar çıkartabiliyoruz. Onu da verdik ve bu şekilde 11 puanımızı değerlendirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bakura'ya girdiğimde ben böyle giriyorum. Şimdi bir daha niteliği sıfırlayalım. Size bir de PvP'sini gösterelim. Evet, her zamanki gibi deliliği veriyoruz ama buradaki hiçbirini vermiyoruz. Hemen buraya geldiğimizde STR'ımızı veriyoruz. Savdel veriyoruz. Ceza veriyoruz. Puan kalıyor. Yani burada ceza ile altın darbe arasında düşünebilirsiniz. Ona göre bir kombinasyon yapın. Ben burada bazen savı yükselti veriyorum. Bazen direnç veriyorum. Hadi bunu da verelim dedik. Bu arada PvP'ye girdik. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hemen böyle bir resetleyelim. Zaten resetlemede herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi resetleyin arkadaşlar. Cengaverimize geldiğimizde cengaverimizde arkadaşlar hemen niteliklerine girelim. Evet, cengaverimizde bir level fazla ilerlemişiz. 12 level yapmışız burayı, uyanışı. Savaşçıda 11'dik. O yüzden burada bir puanımız fazla. Mesela gördüğünüz gibi ben cengaverimde PvP yaparken bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunun bir puanı daha var. Deliliği açmışım. Uzmanlık, gücü yükselt, altın darbe ve ceza. Hemen resetliyoruz. Kaç puanımız var burada? 12 puanımız var. Uyanış transferlerine geldiğimizde evet 3 puanımız kalmış burada. Bol bol Bakura kesmeye devam. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 buna vermişiz. Az önce savaşçıyı 18 level yapmıştık. Savunması 14 yapmışız. Bunu da 9 yapmışız. Bunu da 10 yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Bu da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bunun da bitmesine az kalmış. Evet, uyanış bilgimiz 12 level olmuş. 3 level kalmış bitmesine. Evet, dediğim gibi arkadaşlar aynı şeyler burada onun için de geçerli. Çünkü bütün skill'ler, bütün karakterlerde aynı. Yani ben şöyle bir şey bekleyebilirdim burada uyanış niteliklerinden. Her karakterdeki biraz daha böyle hani kendi özelliklerine farklı yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Çünkü bu hepsinde ortak aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi Bakura'ya gireceğiz. Hemen böyle Bakura moduna geçiyoruz. Evet, bunu da koyalım.
Bakın bana bir puan daha fazla kalıyor burada. Puan bir yere veremiyoruz. O yüzden kalıyor. Şöyle yapabiliriz. Delilik veririz. STR veririz. Altın darbe veririz. Böyle de yapabiliriz. Kombinasyonları siz belirlersiniz arkadaşlar. Zaten belirli bir puana geldiğinizde bunların hepsini açacaksınız. İleride bunların hepsi açık olacak zaten. Ama şu an elimizde kısıtlı puan olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sorularda aldım işte Bakura kesince ne oluyor? İşte Bakura'yı kestiğimizde ne oluyor diye sorular aldım arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır Bakura ile ilgili videolar yapıyorum arkadaşlar. Hala bu soruları nasıl soruyorsunuz onu anlamadım. Bakın burada şeytani toz, şeytani ruh bunlar etkinlikte başladı arkadaşlar. Buraya gelelim bir gösterelim hemen o zaman size. Böyle Bakura'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Gücünüz yettiği zaman girdiğinizde Bakura'yı kesip güç elde edebiliyorsunuz. Yani buradaki hediyelerden kazanabiliyorsunuz. Şeytani taş, şeytani toz ve şeytani ruh arkadaşlar. Rastgele buradan size ödüller çıkıyor her Bakura'yı kestiğinizde. Bana Lundella'nın şövalyesinin en baştaki çok çıktı. Çıkmayanlar varmış ama bende çok çıktı. Ben 7 karakterle yapıyorum. Lonca parası kazanıyorsunuz. Lonca puanı kazanıyorsunuz ve lonca şöhreti kazanıyorsunuz arkadaşlar. Güzel yani. Bakura'yı sürekli keserek hiçbir sıkıntı yaşamadan oyunda ilerleyebilirsiniz. Bakura'yı her dolduğunda kesin arkadaşlar. Bir de hırçın Bakura muhabbeti var. Arkadaşlar hırçın Bakura'yı kesemiyorum diyorsunuz. Hırçın Bakura'yı ben bile zor kestim yani öyle diyeyim size. Daha da birkaç gündür de daha da denemedim. Yani bir de böyle bir sıkıntı var. Bir de bundan size bahsedeyim. Yani çok güçlü adamlarla girmeniz lazım ki hırçın Bakura'yı kesebilin. Yani ben yarın bir gün 80-90 milyon 100 milyon olduğumda ben de rahat rahat kesebileceğim. Ben bile şu an bu güçle yani maksimum 70 milyon güce ulaşıyorum şu an. Ben bile çoğu zaman kesemiyorum yani. O yüzden takım arkadaşlarınız hırçın Bakura'da şu an çok önemli. O yüzden hırçın Bakura'yı kesemiyorum diye çok dert edinmeyin. İlla ki kesersiniz. Yani bu da kaybolacak hali yok yani. Herhalde bunun bir süresi yoktur Bakura muhabbetinin. İnşallah da yoktur. Eğer Bakura'nın süresi varsa bunu hiç kesemeyecek olan kişiler de var. O yüzden kalsın. İyi yani böyle bu şekilde devam. Bakura ile ilgili uyanış nitelikleriyle ile ilgili size bahsetmiştim. Geçen gün bununla ilgili bir soru aldım arkadaşlar. Ve bu sorulara karşılık böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone olun yanında arkadaşlar. Kanalımıza katıldığınızda bizimle özel sohbetler ve 7/24 bizimle birlikte oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bunu da önemli bir not olarak size geçeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.